Sosyal medya hayatımıza 2007'lerde, 2008'lerde girdiğinden beri bir trend var. Nedenini anlayamadığım ve insanların neden böyle bir şey yaptığında gerçekten açıklamakta zorlandığım bir şey. Sahte takipçiler, hatta artık sahte etkileşimler. İnsanlar bunu bir prestij olarak görüyorlar. Dün daha kurulmuş markasını 50 bin kişinin takip ediyor olduğunu göstermek istiyorlar. Halbuki bu çok saçma. Yani insanlar bilmiyor mu senin daha dün markan kuruldu, nasıl 50 bin tane takipçin oldu? Şöyle düşünüyorlar, ya işte yeni bir müşteri gördüğü zaman burada bir prestij olsun, 50 bin kişi takip ediyormuş desin ve buradan da işte müşteriye dönsün diye bir hayal var ama bu hayal gerçekçi bir hayal değil. Çünkü insanlar artık iyi kötü çözmeye başladılar mevzuyu. Belki 2009'da 2010'da bu işe yarıyordu ama artık işe yaramıyor. Artık insanlar bu içeriğin ne kadar beğeni aldığına bakıyorlar. Siz 50 bin tane takipçim var diyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki içerikte 3 tane beğeni var. Şimdi insanlar bu 3 tane beğeninin normal olmadığını farkına varınca ne yaptı bu sahtekarlık yapan abilerimiz? Bu sefer sahte etkileşimler basmaya başladılar. Bu da ne oldu? Evet 50 bin tane takipçi var, içerikte de 20 bin beğeni var. Bu gene anormal ama insanlar birazcık kanar gibi oldular. Fakat burada Facebook devreye girdi. Şunu yaptı, bir algoritma hazırladı hem Facebook için hem Instagram için. Artık sizin takip eden insanların tamamı sizin içeriklerinizi görmüyor. Özellikle Facebook'ta bu oran %yarımlara kadar indi. Yani sizin 100 bin beğeniniz varsa bunun sadece %1'i sizin içeriklerinizi görüyor. Hal böyle olunca artık siz içeriklerinizi daha fazla insana gösterebilmek için sayfanızı beğenmiş olsalar dahi reklam vermek zorundasınız. Peki bu reklam algoritması aslında nasıl işliyor? Ve organik taraftaki beğeniler, o gösterim, reach dediğimiz erişim nasıl işliyor? Şöyle, sizi beğenen insanların arkadaşları ya da sizi beğenen insanlara benzeyen insanlara birazcık daha yöneliyoruz. Facebook reklamlarında ve Instagram reklamlarındaki hedeflemenin ana kemiği aslında sizi gerçekten organik olarak beğenen insanlar üzerinden şekilleniyor. Sizi organik olarak beğenen insanlar üzerinden lookalike reklamları basıyoruz. Yani o kitleye benzeyen insanları bulma reklamları. Ancak sizin sayfanızı beğenen insanlar sahte insanlar olunca sahte insanlara reklam göstermiş oluyoruz. Aslında siz kendi bacağınıza sıkmış oluyorsunuz sahte beğeniler yükleyerek. Yine aynı şekilde etkileşimlerde de bir video koydunuz, bir yeni reklam filminiz, bu çok fazla izlenmiş görünsün dediniz ve 1 milyon izlenme bastınız videoya. Tamam çok güzel, 1 milyon izlenmiş gibi görünüyor. Hadi diyelim kaliteli sahte takipçi koydunuz ve bunlar silinmedi de. Tamam çok güzel. Peki ben bu bir reklamcı olarak o reklamı izleyen insanlara tekrar reklam göstermek istediğimde ne olacak? Sahte insanlara reklam göstermiş olacağım. Haliyle kimse göremeyecek. Çünkü bu insanlar aslında yoklar. Hal böyle olunca direkt olarak satışa dönmek, gerçekten marka bilinirliğine dönmek imkansız hale geliyor. Aslında siz gerçekten güzel bir kurguyla o sizinle etkileşime geçen insanlara farklı reklamlar göstererek onları gerçekten markanıza çekebilecekken onları çöpe atıyorsunuz. Ve reklam için harcayacağınız para da çöpe gidiyor. Organik tarafta da öyle. Organik tarafta da siz sahte takipçi yüklüyorsunuz. Sahte takipçi sizinle etkileşime geçmediği için Facebook diyor ki ya bu adamın paylaştığı içerikleri kimse beğenmiyor. O zaman kimsenin beğenmediği içeriği ben daha fazla insana göstermeyeyim. Ne gerek var diyor ve erişim oranlarınız gittikçe düşüyor. Diğer yandan çok daha tehlikeli bir şey daha var. Özellikle sahte etkileşim ve sahte takipçilerde çok genel iki tip var. Birincisi eskortlar. Sizin sayfanızı beğenen insanların eğer listesine bakarsanız böyle garip kadınlar, işte eskortlar falanla böyle listelenmiş bir liste görüyorsunuz. Bu haliyle markanın kimliğini, her şeyini çöpe atıyor. Özellikle maalesef siyasilerde ben bunu çok fazla görüyorum. Siyasinin takipçilerine bakıyorsunuz, gülmekten yerlere yatarsınız. Yani itibardı, prestijdi, çok takipçiydi, mahvoldunuz. Etkileşimlerde de özellikle bazı ajanslar bunu çok güzel kullanıyorlar. Hani müşteriyi nasıl böyle silkelerim diye düşünseniz ancak aklınıza gelir. Müşteri şunun farkına varmış, biz işte bir içerik paylaşıyoruz, organik olarak etkileşimi artsın. Artmıyor, reklam vermem lazım diyor ajansla markaya. Tamam, çok güzel ama içerikler kötü olduğu için reklam verdiğinde de içeriklerin çok fazla bir beğeni sayısı artmıyor. Peki ajans ne yapıyor bu dönemde?
Bangladeşlere reklam gösteriyor. Bangladeşlere reklam neden gösteriyor? Çünkü Bangladeşlerde çok fazla reklam gösteren olmadığı için Bangladeşlere reklam göstermenin maliyetleri daha düşük. Yani burada 1 liraya 10 kişiye gösterirken orada 1 liraya 1000 kişiye gösterebiliyorsunuz reklamı. Haliyle daha fazla insan gördüğü için, daha fazla etkileşime dönme şansı olduğu için Bangladeşliler içerikleri beğeniyorlar. Bangladeş bu arada örnek ama genellikle Bangladeşleri gösteriyorlar. Bu içerikler daha fazla etkileşim alınca da ajans, işte bakın ben böyle etkileşim yaptım diye markanın önüne koyuyor ve marka çok mutlu oluyor. Halbuki markayı hedef kitlesine beğendirtmek önemli değil mi? Biz bu işi neden yapıyoruz? Sosyal medya neden var? Sosyal medyada markalar neden var daha doğrusu? Sosyal medyayı yapan markaların en büyük şeylerinden birisi, bu kendilerine bir fırsat olarak görmelerinden, sebeplerinden birisi şu: birebir iletişim kurabiliyorsunuz müşteriyle. Aslında sosyal medya ajanslarının asıl sattığı şey bu. Ama günün sonunda iş rakamlara dönüyor. İşte bizim falanca içeriğimiz şu kadar etkileşim aldı, falanca içeriğimiz bu kadar yorum aldı. İyi, tamam, güzel de GT diye yorum almanın sana ne faydası var? GT diye yorum aldığın zaman yeni bir müşteri kazanma şansın var mı? Hal böyle olunca ne oluyor? Aslında markalar sosyal medyadan güzel bir dönüş alamadığını düşünüyorlar ve sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar. Ya da işte falanca ajans hiç güzel iş yapamadı diyorlar. Ya sen istedin prestij için sahte takipçiyi, sen aslında sosyal medya hesabını bitirdin, mahvettin. Halbuki gerçekten işi doğru yolla yapsan çok çok daha ileriye gidebilecektin. 50.000 beğeni olmayacaktı, 3.000 beğeni olacaktı ama o 3.000 de senin ya direkt müşterin ya da potansiyel müşterin olacaktı. Gerçekten para kazanabileceğin insanlar olacaktı. Sosyal medya yönetimini yaparken, sosyal medya üzerinden bir pazarlama stratejisi geliştirirken ilk dikkat etmemiz gereken şey şu: ya ben bu işi neden yapıyorum? Daha fazla beğeni gösterip kendi kendimi kandırmak için mi? Yoksa gerçekten müşteriye ulaşıp bir şeyler satabilmek için mi?